İlk kullanımdan itibaren cam gibi cilt yapan kırışıklıklar, lekeler, sivilce, siyah nokta, bunların hepsinden sizi kurtarıp şöyle çok güzel bir cilde geçmenizi sağlayacak. Benim çok sevdiğim, hemen sizin de kullanmanızı istediğim maskenin tarifi geliyor. 2 dal aloe vera yapraklarından kesiyorum. 3-4 santim kökünden ileride kestim ki yaprak tekrardan iyileşsin, gene büyümeye devam etsin. 1 bardak oda sıcaklığındaki suyun içerisine koyuyorum ki içerisindeki o sarı sıvı, fazla lateks oluşturan sarı sıvı gitsin. O arada güzelleşmeye devam. Hemen ojelerimi sürdüm. Devam ediyorum. Aloe vera jeller bardağın içerisinde beklesin. Yumurta kullanacağız. İstediğiniz renkte yumurta olur. Taze olsun. Şöyle yumurtanın akını kullanıyoruz bu tarifte. Çünkü amacımız cildimizden fazla yağ atarak dengeli bir sebum üretimi elde etmek, cildi sıkılaştırmak, kırışıklıklardan kurtulmak, renk dengesizliğini gidermek. Yumurtanın akını aldım, sarısını başka bir tarife gönderiyorum. Bir yumurta akı fazla geliyor. Çünkü hazırlayıp sonrasında tekrar kullanacağımız bir maske değil. Yumurtalı maskeleri böyle yarım yumurtayla yaklaşık 2 yemek kaşığı yumurta akıyla hazırlarsanız yeterli olur. Bunu iyice karıştırın. Köpük kıvamına gelsin. Eğer böyle bir karıştırıcınız varsa hazırlamak çok pratik, kolay oluyor. Üzerine buğday nişastası. Cildimizden ölü deriyi de atacağız. Cilt tonumuzu açacağız. Bembeyaz güzel bir cilde geçeceğiz. O yüzden şöyle 1 yemek kaşığı silme buğday nişastası kullanıyorum. Yoksa mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Yumurta akı ve nişastayı bir güzel karıştırın, böyle krem kıvamına gelmiş olsun. Sadece bu ikiliyi sürsem olur mu? Evet. Sadece bu ikili bile cildinizi sıkılaştırmada, cilt tonunu açmada çok etkili. Ama daha güzelini yapalım. Az önce aloe vera jel almak için yaprakları suda bekletmiştik. Bakın artık o sarı kısmı akmıyor. Temizlendi. Cildimizde herhangi bir alerjik reaksiyona sebebiyet vermeyecek. O yüzden gönül rahatlığıyla şöyle aloe vera yapraklarını temizliyorum. Bu aşamada üşeniyorsanız, yapraktan jel çıkartmak zor geliyor diyorsanız hazır jellerden de kullanabilirsiniz. Ama tabii ki en güzeli, en doğal olanı. Şöyle kenar kısımlarını açtım. İçerisindeki o harika jeli alıyorum. Cildimi sakinleştirsin. Gerekli nemi versin. Yanık izlerini, yara izlerini gidersin. Cildimi sıkılaştırsın, ışıl ışıl parlak bir hale getirsin. Yani mutlaka herkesin evinde olması gereken bir bitki bu. Bakımı da oldukça kolay. Lütfen ilk fırsatta aloe vera bitkisinden edinin. Şöyle doğradım çünkü birazdan tekrardan onu karıştırıcıyla iyice ezeceğim. Ama ön aşamada da ezebilirim. Daha pratik olsun istiyorum diyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Fazla kalan o jel kısımları mutlaka ellere sürün. Bileklerinize, yüzünüze o yaprakta kalan jeli yedirin. Eğer böyle böcek ısırıkları, sinek ısırıkları var ise oraların üzerine jeli çıkarttıktan sonra yaprakları yapıştırın. Bakın kalabildiği kadar kalsın, cildinizi onarsın, desteklesin, kuvvetlendirsin. Şimdi yumurta akı, nişasta ve aloe vera jel birleşti. Tekrardan çırptım. Yoksa böyle bir karıştırıcınız çatalla da ezebilirsiniz. Şimdi eğer cildinizde renk problemi varsa, lekelenmeler varsa mutlaka biraz da zerdeçal ekleyin. Şöyle yarım çay kaşığı ölçüsünde zerdeçal. İçerisindeki kurkuminatlı madde cilt renginizi açmada oldukça etkili. Leke probleminiz varsa inanılmaz etkili, renk dengesizliklerini çok güzel gideriyor. Aktardan şöyle en kaliteli, en güzel zerdeçallardan alın ki etki çok daha fazla olsun. Ve son olarak E vitamini. Kırışıklıklarla savaşıyoruz. O zaman en etkilisi, en sevdiğim yağlardan biri olan E vitamininden ekliyorum ben. Şöyle 8-10 damla kadar E vitamini de ekleyip tekrardan bir karıştırıyorum. Bakın şahane bir maske oldu. Biraz da krem gibi oldu. Sürülüşe bakın. Şahane oldu. Ellerinize bolca sürün. Yaşlılık belirtileri varsa, kırışıklıklar varsa, cilt kuruluğu varsa, renk dengesizliği varsa onlara çok iyi geliyor. Fazla yağlanma varsa, bundan dolayı da sivilcelenmeler varsa çok iyi geliyor. Ellerinize sürdünüz ya, zerdeçalın rengi kalacak biliyorum. O yüzden süt pamuk uygulaması. Sonrasında da nemlendirme krem uygulamasıyla müthiş olacak. Hadi buyurun şimdi bunu yüzümüze nasıl uyguluyoruz?
tüm yüzümüze. Boyun dekolte bölgesine sürmeyi unutmayın. Orada da çünkü artık eğer yaşınız 25, 30, 35, 40 geçmişse oradaki kırışıklıklar da bariz şekilde görülecektir. Göz altlarına uygulayalım mı? Evet, bu maskeyi göz altlarına da uygulayın. Bakın alında hani botoks yaptırılıyor. Oradaki kırışıklıklar gideriliyor ya. Bu maske tam botoks sevenlere uygun güzel bir maske ama aynı zamanda lekeli ciltlere çok uygun. Aynı zamanda sivilce problemi yaşayanlara, burun üzerinde özellikle siyah nokta problemi yaşayanlara, göz altında morluk ve kırışıklık problemi yaşayanlara çok etkili. Yani bence bu maskeyi herkes sevecek. Yaş ilerlediyse bayılacaksınız. Tüm yaş grupları, tüm cilt özelliğine sahip olanlar kullanabilir. 30 dakika bekletin. O arada çok konuşmayın. Çok mimik yapmayın. Cildiniz geriliyor ya. Oraların içerisine maske girsin ama böyle yüzünüzü buruşturup da fazlasını atmayın. 30 dakika bekletin, bakın giderek kuruyor. Maskenin cildinizden ne zaman çıkacağını zaten kendiniz hissedeceksiniz. Bakın o göz kenarlarındaki kırışıklıkları giderecek, o sarkmaları giderecek olan ve cildi çok temizleyen, çok aydınlatan bir maske yaptık. Hem de peeling özellikle. 30 dakikanın ardından bir güzel önce ılık sonra soğuk suyla ova ova cildimizden maskeyi çıkartıyoruz. Ölü deriyi atıyoruz. Cildimiz çok daha aydınlık, çok daha güzel oluyor. Kullandığınız andan itibaren böyle tertemiz olduğunu siz de hissedeceksiniz. Haftada bir kez ya da haftada 2 kez düzenli olarak bu maskeyi uygularsanız süper sonuçlar elde edersiniz. Sonra çıkarttım, bakın peçetede hafif sarılık kaldı. Hemen ne yapıyorum? Bir pamuğu süte batırıyorum. Bir güzel siliyorum. O sarı renk gidiyor. Aynı zamanda sütle de masaj yapıyorum. Yani sadece sarılığı atmak için yapmıyorum. Şöyle sildikten, temizledikten sonra da biraz avucumu süt alıyorum. Tekrardan temiz bir pamuk petle bir daha yüzümü siliyorum. Biraz da o süt kalsın yüzümde. 10 dakika kadar da sütle cildimi aydınlatıyorum. Sonra tekrar yıkıyorum. Son aşama kendi yaptım. Burada ozon yağı ile yaptığım çok güzel bir krem var. Onu kullanıyorum. Tüm yüzüme aşağıdan yukarı, içten dışa doğru ellerime de bir güzel masaj yapıyorum. Kırışıklıklardan kurtaran, olduğunuzdan çok daha genç, canlı, güzel bir cilde kavuşmanızı sağlayacak. Sivilce problemi varsa, siyah nokta varsa, ciltte sarkmalar, kararmalar, lekelenmeler varsa, el üzerinde yaşlılık belirtileri varsa işte bunları giderecek. Çok daha genç, sağlıklı, dinamik, güzel görünmenizi sağlayacak bir maske hazırladım. Çok beğendim. Çok fayda gördüm. Hemen siz de deneyin istiyorum. Altta o güzel değerli yorumlarınızı lütfen bizle paylaşın. Hala Hobifan YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.